EBA canlı derste girdiğim derslere ek ücret alabilir miyim? Peki derslerde öğrenciler için nasıl yoklama alabilirim? Ya da idare öğretmenlerin canlı derse ne kadar girdiğini, kaç öğrenciyle girdiğini, sistemde ne kadar durduğunu görebiliyor mu? 27 Eylül Pazar günü akşam 21'de canlı yayında tablet bilgisayar çekilişimiz var. Canlı yayına katılıp çekiliş hak kazanmayı unutmayın. Çekiliş için neler yapmanız lazım? Aşağıdaki linkte var. Açıklama kısmında bulabilirsiniz. O zaman hadi derse. 22 Eylül bugün bütün kademelerde canlı ders saatleri değişerek aktif olarak sistem ilk defa start verildi diyebiliriz. Devamında ne oldu? Hani bir fıkra var ya, Hindi pazara girmiş, devamında da demiş ya, bu ne kalabalık, bu ne kalabalık. Sistem bize bunu söyledi. Çok kalabalık dedi. Açıkçası bu sabah iyi bir performans veremedi EBA canlı ders ve Türkiye'nin birçok yerinde canlı ders durdu. Zaten bakanımızdan da açıklama geldi. Çalışmalarımız var, sistemdeki hata giderilmek isteniyor diye. Devamında öğretmenlerimiz diyor ki ben sisteme giremedim. Peki bu giremediğimin bilgisi sistemde tutuluyor mu? Ben üstüme düşeni yaptım ama derse giremedim. Ya da aynısını öğrencimiz de diyor. Ben derse girmek istedim, sistem beni almadı. Peki yoklamayı alan bir sistem var mı? Ben yok yazıldım mı? Ne kadar yok yazılırsam sınıfta kalırım gibi sorular sürekli geliyor. Zaten yorumlar kısmında da görüyorsunuzdur. O zaman bunların cevabını hızlı bir şekilde verelim. Şimdi birinci aşamada öğretmenlerin ve öğrencilerin derse katılıp katılmadıkları çok net bir şekilde tutuluyor. Birazdan bunları da göstereceğiz. Hatta bunlar 5 dakika girdi, 7 dakika girdi, 15 dakika girdi gibi net bir şekilde tutuluyor. Öğretmenler için ise öğretmen derse girdi. Devamında da öğrencilerinden de şu kadarlık bir katılım olduğu gibi bir yüzdesi dahi var. Evet, peki bunları nereden görebiliyoruz? Öğrencilerimiz bu bilgilere sahip değiller. Öğretmen ekranında da bu bilgiler yok. Eğer sizden bu istenirse ya da siz bunları merak ediyorsanız idareci ekranınızdan görebilirsiniz. Hadi hep birlikte görelim bakalım. Google Chrome'a girdim. Canlı ders ekranına sizi bekletmek istemiyorum. Daha önceden hızlı bir şekilde girmiştim. Tamam. Canlı dersler sekmesine geldiğim zaman yukarı tarafta diyor ki öğrenci bazlı raporlar ve öğretmen bazlı raporlar. Öğrenci bazlı raporlara girdiğim zaman yukarıda bir sekme var. Sınıf şubeyi gösteriyor. Tamam. Ekranın yarısını buğulu göreceksiniz kuvvetle muhtemel. Öğrenci isimlerini göstermeyeceğim. Ama katılımları kısmen görebilirsiniz. Mesela öğrencinin katıldığı ders sayısı 27 yazıyor. Atanan ders sayısı 29. Yani öğrenci 29 ders atanmış ve bunun 27 tanesine katılabilmiş. Gayet güzel gibi duruyor. Öğrencinin katılma oranı da %93. Bunun gibi öğrencilerle ilgili bilgiler sınıf bazında aşağıya doğru iniyor. Şube şube, isim isim gözüküyor. Tamam, bu cepte. Gel gelelim öğretmenler için sistem ne yapıyor? Öğretmen bazlı raporlara geldim. Gene kişiler kısmını kapatıyorum ve burada da başlatılan ders, atanan ders. Aynı öğrencilerde olduğu gibi. En üstteki örneğe bakıyorum. 20 tane ders atanmış, 17 tanesi başlatılmış. Peki benim öğretmenim acaba 3 derste neredeydi? Ben cevabını net olarak söyleyeyim size. Bilgisayarın başında kanter içerisinde canlı derse girmeye çalışıyordu. Ama sistem bu aralar geçen sene olduğu gibi bir kalabalık muhabbetimiz var, yoğunluğumuz var, serverdan kaynaklı hatalar var. Dolayısıyla buradaki %10'luk, 20'lik, 30'luk kayıpların ben göze alınacağını düşünmüyorum. En azından bu tarihler için. Dolayısıyla şuna endişe etmeyin sayın hocalarım, sevgili öğrenciler. Ben uğraştım ama giremedim. Büyük ihtimal sistem ne zaman sorunsuz çalışmaya başlarsa ondan sonraki istatistikleri göze alacaklardır ya da böyle olmak zorunda. Devamında öğretmenlerimiz şunu söyleyebilir. Ben 15 saat ya da 18 saat standart ücretim karşılığında 27 Eylül pazar saat 21'de, yani bu pazar tablet bilgisayar çekilişimiz var. Canlı yayına katılın, tablet bilgisayar kazanmaya hak kazanın. Derse giriyorum, tamam. Peki bunun üzerinde ders sayısı atanırsa ek ders alabilecek miyim? Normal örgün öğretimde olduğu gibi. Şimdilik DYS üzerinden, yani
doküman yönetim sistemi üzerinden bununla ilgili olarak gelen bir açıklama yok. Kuvvetle muhtemel ek derslerle ilgili olarak bir ücret tanımı yapılmayacak. EBA canlı dersten tanımlanan ders sayısı da haftada 15 ya da 18 saati şimdilik bulmuyor zaten. Dolayısıyla bunun için resmi gelen bir yazı yok. Sürekli soruyorsunuz. Hızlıca bu konuya değinmek istedim. Devamında yeni gelecek gelişmeler olursa bunlardan da bahsederim. O zaman her zaman olduğu gibi evde kal Türkiye, hoşça kal.